Yeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parmak yediren cinsten oldukça lezzetli, herkesin tarif isteyeceği nefis mi nefis bir lahana sarması hazırlayacağız. Tam da mevsimiyken mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi veya tariflerimi denedikten sonra yorum kısmına yazarsanız bir sonra deneyecek olan arkadaşa da fikir olmuş olursunuz. Bu arada tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumda belirtirseniz de çok sevinirim. Hemen işimize başladım. Gördüğünüz üzere lahananın dış kabuklarını soyduktan sonra orta kısmındaki baş kısmını, yani ortasını kesip çıkardım. Ardından genişçe bir tencerenin içerisinde bolca su kaynattım. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ekledikten sonra yarım limonun suyunu sıktım ki lahana haşlanırken kokusu olmasın. Tamamen kokusuz şekilde haşlandı. İnanın bu yöntemi öğrendiğimden beri işim o kadar kolaylaşmış ki hiç koku olmadan kolayca haşlıyorum. Aynı zamanda lahana sarma pişerken de asla koku olmuyor. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin ve görmesini istediklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Lahanayı bütünce suyun içerisine attım. İleri geri çevirerek yaprakların yumuşamasını bekledim. Yumuşadıktan sonra yavaşça çekip çıkardım. Zarar vermeden çekerseniz daha kolay olur ve güzel olur. Kesinlikle çok fazla haşlanmaya gelmez. Daha sonra sararken ve pişme aşamasında çok dağılıp ezilmiş olabilir. Tane tane durmaz. O yüzden dikkatli olun. Sadece yumuşaması yeterli olacaktır. En son tüm yaprakları da bu şekilde çıkardım, yani ayırdım, biraz beklettim, ardından suyun içerisinden aldım. Hemen geçtim iç harcımızı hazırlamaya. Şu an mevsimi geçmek üzere, istemeyenler kapya biber kullanmayabilirler ama isterseniz de birazcık biber salçası ekleyin içerisine, daha da lezzetli olur. Yani her ikisi yöntemi de deneyebilirsiniz. 3 tane soğanı ve 1 tane kapya biberi rendenin iri gözünden geçirelim. Ardından uygun bir kase alalım. İçerisine 400 gram kadar orta yağlı dana kıyma ekleyelim. Rendelediğimiz soğanlı biberi ilave edelim. Bolca yeşillik ekleyelim. Maydanoz, taze nane ve beyaz reyhan kullandım ben. 2 dolu yemek kaşığı kadar suda bekletilmiş pirinci ilave ediyorum. Çok az miktarda kekik ilave ettim. Ben çok yakıştırıyorum. Sizler yakıştırmıyorsanız kullanmayabilirsiniz. 2'şer çay kaşığı kadar karabiber ve pul biber, damak zevkinize göre de tuz ekleyin. Son aşamada benim etim çok yağlı olmadığı için içerisine eritilmiş tereyağı ilave ettim. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra tamamen güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Genellikle ben sarma içi hazırlarken de etli olsa da olmasa da köfte gibi uzun süre yoğurmayı tercih ediyorum. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Sizlere de tavsiyem bu yönde. Ortalama 3-4 dakika güzelce yoğurdum. Hemen bir kenara aldım. Eğer uzun süre bekletecekseniz mutlaka buzdolabına alın ya da çok fazla uzun bekletmenizi tavsiye etmem. İçerisinde soğan olduğu için kararma olabilir. Bu şekilde artık sarmalık yapraklarımızı hazırlamaya geçelim. Ortasındaki kalın kısmını çekip çıkardıktan sonra nasıl saracaksanız boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde orta boylarda bir yaprağı ortalama 5-6 yere böldüm. Böyle hazırladım tamamını. Ardından içerisine birer tatlı kaşığı kadar içlik koyup sardım. Tamamı eşit ölçülerde olmuyor genellikle, o yüzden nasıl geldi o şekilde, ama birazcık da işte estetik görünmesini sağlayarak sararsanız daha da güzel olur. Eşit boyutlarda sarmaya dikkat edin derim.
Bu arada biz Azerbaycan'da genellikle buna sarma değil dolma deriz ve biraz daha büyük büyük yaparız. Ve etle yapıldığı için, yani şu anda da benim yaptığım gibi büyük büyük olsa da sizleri rahatsız etmiyor açıkçası. Ancak pirinçle yapacaksanız ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Bu şekilde sarmaya devam ettim. Tamamını hazırladıktan sonra tencereye döşemeden öncelikle içerisine birazcık yapraklardan yerleştirdim. Olur da dibi tutar bir şey olursa ya sarmalarım yanmasın da dibindekiler yansın gibisinden düşünebilirsiniz. Yani biraz koruma amaçlı, istemeyenler koymaya da bilirler. Hemen hızlıca sarmaları içerisine yerleştirdim. Tamamını dizdikten sonra bir dolu dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim üzerine. İstemeyenler zeytinyağı da kullanabilirler. Ben tereyağını çok yakıştırıyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra üzerine çıkıncaya kadar soğuk veya ılık su ilavesi yapalım. Eğer sarmayı tamamen etli yaptıysanız asla üzerine direkt olarak kaynar su ilave etmenizi tavsiye etmem. Etin rengini kızartır ve sertleştirir. Yani sarma içiniz istediğiniz gibi olmaz. Bakın şimdi sizlere bu aşamada da çok önemli püf nokta verdim. Aklınızda bulunsun. Ancak tamamen pirinçle yapacaksanız sıcak su ilavesi de yapabilirsiniz. Üzerine bir kapağı ters çevirdim ve ocakta kaynamaya aldım. Ardından birer yemek kaşığı kadar tereyağı ve zeytinyağını erittim. Üzerine birer yemek kaşığı kadar domates ve biber salçası ekledim. Salçayı kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra çok az su ile birazcık açıp sos kıvamına getirdim. Çok fazla bekletmeden hemen ocaktan aldıktan sonra bu arada artık sarmalar da pişmiş. Öncelikle üzerindeki tabağa alalım, ardından sosun üzerine ilave edelim. Ortalama 50 dakika kadar kaynadı. Orta veya kısık ateşte uzun süre pişirmeniz her zaman daha da iyi olacaktır. Daha da lezzetli yapacaktır sarmanızı. Üzerine sosunu gezdirdikten sonra da 3-4 dakika bu şekilde kaynamaya bıraktım. Artık servise hazır hale geldi. Hemen servis tabağına alıp şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ben genellikle her zaman bu şekilde hazırlarım. Çocukluğumdan beri evde de bu şekilde gördüm. Diğer şekillerde de yani çok farklı tarifler denedim. Ama inanın bu halini çok daha sevdim. Herkes de, tadına bakan herkes de mutlaka tarifini sorar bana. Sizler de bir kez deneyin. Eminim çok çok beğeneceksiniz. Bu arada sizlerin de çocukluğunuzdan gelen çok sevdiğiniz farklı tarifler varsa veya sonradan öğrendiğiniz pratik olan güzel lezzetler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde artık sarmalarım servise hazır hale geldi. Üzerine sarımsaklı yoğurtla ben genellikle servis etmeyi tercih ediyorum. Sıcak sıcak tüketebilirsiniz etli olduğu için. İsteyenler tamamen yine aynı malzemelerle pirinç miktarını artırıp et miktarını azaltabilir. Tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz, yararlı bulduysanız bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma destek olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.